Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrardan buradayım. Bugün konumuz Osmanlı mimarlığı. Gelin Osmanlı mimarlığına beraber bakalım. Osmanlı mimarisi bana göre 4 dönemden oluşuyor. Bunlardan biri erken Osmanlı mimarisi, ikincisi klasik Osmanlı mimarisi, üçüncüsü Batı etkili Osmanlı mimarisi, dördüncüsü ise ulusalcı Osmanlı mimarisidir. Sonra zaten Cumhuriyet dönemi geliyor. Erken Osmanlı mimarisi 1300-1453 yıllarını kapsar. Beylikten imparatorluğa evrilen devletin ruhunu taşlara kazıma hikayesidir. 1300 ile 1453 yıllarını kapsayan bu dönemde Selçuklu'dan miras kalan çok ayaklı ve çok kubbeli Ulu Cami geleneği yerini yavaş yavaş iç mekan bütünlüğüne odaklanan merkezi bir anlayışa bırakmıştır. Bu arayışın en keskin kırılma noktası ise Edirne'de bulunan Üç Şerefeli Camii'dir. Üç Şerefeli Cami, Osmanlı mimarisinin normal gelişme imkanlarını aşarak beklenmedik, şaşırtıcı bir sanat eseri olarak karşımıza çıkar. Dikdörtgen plana sahip kapalı ibadet mekanı, mihrap önünde bir duvardan diğer duvara kadar uzanan büyük bir kubbe ve iki yanda ikişer kubbe ile örtülmüş, böylece taşıyıcı ayak sayısı ikiye indirgenerek iç mekanın çok sayıda ayak tarafından bölünmesi engellenmiştir. Cemaati devasa bir kubbe altına toplama cesareti göstermiş, kendisinden bir asır sonra gelecek olan Mimar Sinan'ın dehasına zemin hazırlamıştır. İstanbul'un fethiyle birlikte Ayasofya'nın heybetli örtü sistemi Osmanlı mimarları için yeni bir ufuk açmış, Fatih ve Beyazıt camilerinde kubbe yarım kubbe birlikteliği kusursuz bir simetri ve oran anlayışına dönüşmüştür. Bu görkemli yapıların arasında modern dünyanın akademik eğitimden ziyade usta-çırak ilişkisine dayanan köklü bir aile geleneği yatmaktadır. Mimarlık o dönemde tercihten ziyade babadan oğula geçen bir meslektir. Suriye kökenli Müşeymeş ailesi gibi nesiller boyu Anadolu'yu imar eden ekipler kurumsal bir bağdan ziyade kişisel becerileriyle öne çıkmışlardır. Usta-çırak ilişkisi yoluyla kuşaklar arasında aktarılan mesleki birikim Roma'da yaklaşık 6 nesil boyunca mimarlık, heykeltıraşlık ve mozaik alanında ürün veren adeta bir aile işletmesine dönüşen kosmatiler örneğinde olduğu gibi kimi zaman kendine has bir ekol üsluba dahi dönüşmekteydi. Anadolu Türk mimarlık ve sanatında mesleki deneyim ve birikimin kuşaklar boyunca aktarıldığını yazıtlar aracılığıyla izlenebildiğini en erken tarihli nitelikli örnekler Ahlat'ta rastlanır. Kabirlerde yer bulan sanatçı yazıtlarında bazılarının mimarlıkla da uğraştığı anlaşılan taş ustalarının çoğunun mesleği kimden öğrendikleri, diğer bir deyişle ustalarının adı da zikredilir. Zamanla bu pratik Hassa Mimarlar Ocağı çatısı altında kurumsallaşmış ve pek çok usta mesleki sırlarını oğullarına miras bırakmıştır. Hassa Mimarlar Ocağı elbette ekonomik getirisi yüksek bir kurumdu. 1687 yılına ait bir belge, ocakta görev yapan mimarlardan biri görevden ayrılınca yevmiyesinin yine ocakta görev yapan oğluna verildiğini söylüyor. Öyle görünüyor ki
Ölen ya da görevden ayrılan bir mimarın oğlu, kendi gibi ocağa bağlı olan mimarlık görevini sürdürüyor ise yevmiyesinin tamamı oğluna devredilmekteydi. Bu durum, kadrolaşma motivasyonunun ekonomik nedenlerle dayandığını ortaya koyuyor. Ancak bu ailevi yapı, Mimar Sinan dönemiyle birlikte devşirme sisteminden gelen yeteneklerin ocağa hakim olmasıyla yerini daha liyakat odaklı bir hiyerarşiye bırakmıştır. Osmanlı mimari eserlerinde iç mekanların önemli bir süsleme unsuru çinilerdir. Çinli duvarları kaplayıp süslemek için kullanılan bir yüzü sırlı ve genellikle çiçek resimleriyle bezeli, pişmiş ve balçık levha fayans olarak tanımlanmaktadır. Çini, geleneksel Türk sanatlarından biridir. Selçuklular zamanında gelenek halini almış ve Osmanlı döneminde de devam etmiştir. 16. yüzyılın ikinci yarısı Çin'i bezemeler için parlak bir dönemdir. Osmanlı mimarisi bezemesinde erken ve klasik dönemde iç ve dış mekanlarda yaygın olarak çininin kullanıldığı bilinmektedir. Duvarların alt kısımları dayanıklılığı ve zarafeti nedeniyle çini panolar kaplanırken insan elinin ulaşmadığı yüksek noktalar nemden etkilenmemesi için kalem işi süslemelerle donatılmıştır. Kalem işinin ömrü, üzerine işlendiği yüzeyin ömrüyle doğrudan ilişkilidir. Yapılarda meydana gelen çatlamalar, rutubet ve nem gibi bazı tesirler kalem işleri üzerinde olumsuz etkilerde bulunmaktadır. Kalem işi kuru sıva üzerine uygulandığından örtü sistemine iyi bakılmayan yapılarda dökülmese bile solmakta ve bozulmaktadır. Osmanlı mimarisinin en karakteristik özelliklerinden biri olan mukarnaslar ise taş, alçı, çini ve tuğlanın sabırla işlenmesiyle oluşan bu üç boyutlu geometrik desenler ışık gölge oyunlarıyla mekana manevi bir derinlik katar. Osmanlı mukarnası uzun bir tarihin ardından mukarnas evriminin son aşamasını temsil eden üç boyutlu motiflerin zirvesi olarak düşünülebilir. Osmanlı mukarnası cami, medrese, türbe, hamam ve benzeri gibi yapılarda vazgeçilmez bir unsur olmuştur. Teknik ve estetik özellikler açısından devrinin sanatının en iyi biçimde yansıtmıştır. Erken Osmanlı döneminde diğer mukarnas biçimleri de kullanılmıştır. Bunlar kavisli, eğimli, düz mukarnas biçimleridir. Kavisli mukarnas yan yana tipik Osmanlı mukarnası ile kullanılmıştır. Hatta bazı yerlerde tek kompozisyon olarak da görülebilir. Eğimli mukarnas ise daha az tercih edilmiştir. Yeşil Cami ve Türbesi'nde çini ve alçı mukarnaslar kullanılmıştır. Basit düz mukarnas ise sadece tuğladan yapılmış minare şerefesi için kullanılmıştır. Erken dönemden klasik döneme uzanan bu süreçte kullanılan Türk üçgenleri ve geometrik geçiş ögeleri Osmanlı'nın taşla yazdığı bu destanın en estetik mısraları olarak günümüze ulaşmıştır. Gelelim klasik Osmanlı mimarisine. 16. yüzyılda imparatorluğun siyasi ve ekonomik gücünün doruğa ulaştığı bir dönemde estetiğin devlet otoritesiyle birleştiği anıtsal bir üsluptur. Bu dönemin mimari dili yalnızca binalar inşa etmek değil, aynı zamanda toplumsal düzeni ve dini meşruiyeti taş üzerine nakşetmek üzerine kurulmuştur. Bu devrimin merkezinde devletin imar faaliyetlerini yürüten Hassa Mimarlar Ocağı ve bu ocağın en parlak ismi olan
Mimar Sinan yer alır. Ocağa bağlı mimarlar devletin sunduğu ekonomik güvence ve süreklilik sayesinde projelerini devasa ölçeklerde hayata geçirme fırsatı bulmuşlardır. 16. yüzyılın sonlarına doğru gayrimüslim ustaların da katılımıyla zenginleşen bu kurumsal yapı Osmanlı'nın kendine has merkezi plan düzenini imparatorluğun her köşesine taşımıştır. Osmanlı'nın bu dönemdeki bayındırlık hamlelerinin arasındaki en büyük itici güç, vakıf sistemi ve güçlü devlet ekonomisidir. Vakıf sistemi, manevi tarafı hariç hem inşa edilen yapıya hem de yapının fiziki anlamda ve sosyal dini bağlamda ayakta kalabilmesi adına kaynak oluşturma yöntemidir. Savaş ganimetleri, ticaret gelirleri ve maden ocaklarından gelen zenginlik sadece camiler değil, hastaneler, medreseler ve köprülerle donatılmış devasa külliyelerin inşasına imkan sağlamıştır. Süleymaniye Külliyesi gibi yapılar, vakfedilen yüzlerce köyün geliriyle kendi kendine finanse eden sosyal ve ekonomik birer mikro şehir modeli oluşturmuştur. Padişahların yanı sıra Rüstem Paşa ve Sokullu Mehmet Paşa gibi güçlü vezirlerin de imar faaliyetlerine katılması hem siyasi gücün bir sembolü hem de toplumsal bir iyi niyet göstergesi olarak kabul edilmiştir. Bu yatırımlar fethin ardından Balkanlardan Anadolu'ya kadar şehirlerin silüetini değiştirmiştir. Kalelerin dışına taşan yerleşim birimleriyle modern bir şehircilik anlayışının temellerini atmıştır. Osmanlı Devleti geç döneminde de ihtişamlı camiler ve saraylar inşa etmiştir. Klasik devir Osmanlı mimarisi haricinde örneğin geç devirde daha az bayındırlık faaliyeti yürütülmüştür ya da estetik değeri daha düşük yapılar inşa edilmiş gibi bir iddiada bulunulamaz. Keza bu daha göreceli ve çalışma sınırları dışındadır. Fakat klasik devirdeki kadar yüksek maliyetli bayındırlık faaliyetleri azalmıştır. Camilerin ebatlarının ve revaklı avlu geleneğinin değiştiği, külliyelerin küçüldüğü gözlemlenmektedir. Klasik devir Osmanlı mimarisi, Mimar Sinan ile birlikte sadece estetik anlamda değil, kent yapısındaki fiziki ve sosyolojik boyutu dönüştürücü bir etkiye sahiptir. Mimar Sinan'ın mimarlık serüveni, merkezi kubbe idealini adım adım gerçeğe dönüştüren mühendislik ve sanat yolculuğudur. Sinan çıraklık eserim dediği Şehzade Camisi'nde dört yarım kubbeli ideal merkezi planı denemiş, kalfalık eseri Süleymaniye'de de ise Ayasofya'dan aldığı ilhamla iç mekanda mistik bir ferahlık ve aydınlık yakalamıştır. Ancak onun dehasının zirvesi ustalık eserim dediği Edirne Selimiye Camii'dir. Selimiye'de devasa kubbeyi 8 büyük ayak üzerine oturtarak iç mekandaki tüm engelleri kaldırmış, cemaati tek bir gök kubbe altında toplamayı başarmıştır. Sinan yapılarındaki süslemeden ziyade oran ve orantının yarattığı yalın bir güzelliği aramış, kubbeler, kemerler ve ağırlık kulelerini sadece taşıyıcı elemanlar olarak değil, yapının dış pratiğini oluşturan estetik figürler olarak tasarlamıştır. Klasik dönemin diğer önemli özelliği de yapıların doğa ve ışıkla kurulduğu ilişkidir. Sinan, Şehzade Camii'nden itibaren pencerelerinin sayısını ve boyutunu arttırarak iç mekanı aydınlık ve ferah bir hale getirmiştir. Alt kotlarda dış dünya ile bağ kuran şeffaf pencereler yer alırken üst kotlarda revzen denilen renkli camlı alçı pencereler ışığın kutsal bir derinlik kazanmasını sağlamıştır. Aynı zamanda külliyelerin yerleşimi, topografyanın en uygun noktaları seçilerek şehrin her yerinden görünecek şekilde birer anıt gibi planlanmıştır. Bu mimari gelenek sadece estetik bir zirve değil, su yollarından kuş suluklarına,
sosyal yardım birimlerinden eğitim alanlarına kadar insan odaklı bir medeniyet tasavvurunun en somut ifadesidir. Gelelim üçüncü konumuza. Batı etkili Osmanlı mimarlığı. Bu dönem 1720-1900'lü yılların arasını kapsamaktadır. Osmanlı toplumu asırlar boyu Batı Avrupa'ya kapalı bir yaşam sürmüştür. 17. yüzyıldan itibaren başta Fransa olmak üzere çeşitli ülkelerin doğuya yönelen pazar arayışları ile yavaşça Batı Avrupa'ya açılmaya başlanmıştır. Fransa hükümeti iki ülke arasındaki ilişkilerin kuvvetlendirilmesi ve ticaretin arttırılması amacıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun Paris'te bir elçilik açmasına izin vermiştir. Böylece Fransa ile Osmanlı İmparatorluğu arasında öncelikle ekonomik çıkarlara dayalı diplomatik ilişkiler kurulmuştur. Bunu sırasıyla başka Avrupa ülkeleri izlemiştir. Paris'te açılan elçilikle hız kazanan bu süreç, eşyadan mobilyaya, konut planından şehir dokusuna kadar uzanan köklü bir sosyo-kültürel dönüşümün habercisi olmuştur. Lale Devri ile simgeleşen bu yeni dönemde Osmanlı toplumu geleneksel yaşam biçimi Batı standartlarla harmanlamaya başlanmıştır. Osmanlı-Avrupa ilişkilerinin kuvvetlendirilmesi çabalarıyla imparatorluğa gelen çeşitli gezgin, diplomat, mimar, sanatçı ile yurt dışına giden Osmanlı diplomatlarının yazmış olduğu kitap, anı ve mektuplardan edinmekteyiz. Théophile Gautier, Helmut von Moltke, Julia Pardo, Anthony Gallard gibi yabancı elçi ve gezginlerin yazmış olduğu eserler Osmanlı toplumunun modernleşme ve batılılaşma çabaları hakkında bizlere ışık tutmaktadır. Yer sofrasının yerini masaya, sedirlerin yerini koltuk ve sandalyeye, geniş sofaların ise modern koridorlara bıraktığı bu süreç, geleneksel Türk evinin kimlik değiştirerek apartmanlaşmaya doğru evrilmesine yol açmıştır. Bu süreçte konut planlanmasını ve mobilya kullanım alışkanlıklarını etkileyen ana unsurları aile yapısının değişimi, ataerkil aile düzeninden çekirdek aile düzenine geçiş, kadının toplumdaki rolünün değişimi, toplumun sosyal, kültürel, ekonomik düzeyi, toplumsal psikoloji, kullanıcının ihtiyaçları, alışkanlıklar, gelenekler, politika ve insanlar ve toplumu oluşturan kesimler arası ilişkiler, ulaşım ve iletişim yani demiryolu, deniz yollarının gelişmesi, telgrafın yaygınlaşması, dergi ve gazete kullanımının yaygınlaşması ve benzeri, çağın teknolojisi ve endüstrileşme, tasarımcının yetkinliği, üretici ile pazarlamacının görüşleri ve imkanları şeklinde kısaca özetlemek mümkündür. 19. yüzyıla gelindiğinde batılılaşma hareketleri devletin bekasını koruma arzusuyla askeri ve idari alanlarda bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu durum mimariye klasik dönem kent silüetinde gördüğümüz cami merkezi külliyelerin yerini 19. yüzyılın ikinci yarısında hükümet konağı merkezli kamu yapıları alır. Posta teşkilatı için postahaneler, modern sağlık hizmetleri için hastahaneler, kent içi güvenliğin sağlanabilmesi adına karakolhaneler, demiryolu ağının ulaştığı kentlerde istasyon binaları, yeni eğitim sistemi için rüştiyeler ve idadiler, 19. yüzyıl Osmanlı kentlerinin silüetinde yerini almıştır. Şehir silüeti, dini anıtlardan ziyade devletin yeni ve seküler yüzünü temsil eden bu yapılarla şekillenmiştir. Bu dönemde Türk sanatı Fransız ve İtalyan sanatlarının etkisinde kalmıştır. İlk olarak batılılaşma etkisi süsleme sanatlarında ortaya çıkmış, daha sonra mimari alana da yansımıştır. Bu dönemde tasarım ilkeleri de kökten değişmiş, barok
ve Rokoko üsluplarının getirdiği hareketli hatlar ampir üslubun görkemiyle birleşmiştir. Cephelerde neoklasik motiflerin, yani Yunan ve Roma mimari elemanlarının kullanılmaları yaygınlaşmıştır. Batı'nın historitizm diye nitelendirdiği eski akımların canlandırılma hareketi Osmanlı mimarisinde de görülmüştür. 19. yüzyıl ortalarına doğru mimari yine batılı canlandırma hareketlerine ve 18. yüzyılda daha yaygın olmakla birlikte kullanılmaya devam eden barok formların etkisindedir. Ve Avrupa mimarisinde olduğu gibi yeni işlevler, yeni formlar ve mimari yaklaşımlar doğurmuştur. Batı sanatına duyulan ilgi 18. yüzyıl sonlarına doğru giderek artmıştır. Kurdeleler, çiçek dolu sepetler, iri kıvrımlı yapraklar, girlandlar pek çok sanat dalına uygulanmıştır. İç mekan tasarımlarından ise klasik dönemin soyut süslemeleri yerini derinlik algısı yaratan manzara resimlerine, vazoçu içindeki çiçek buketlerine ve meyve kompozisyonlarına bırakmıştır. Duvar resimleri önce saray çevresinde, ardından Anadolu'daki konaklarda yaygınlaşarak sivil mimariye birer sanat galerisine dönüştürmüştür. Duvar resimleri önce İstanbul'da saray çevresinde, daha sonra da Anadolu'da Türk mimari süslemesinde yeni bir tür ortaya çıkmıştır. Ödemiş, Birgi, Çakırağa Konağı, Milas, Bahaddin Ağa Açık Konağı, Bursa Yenişehir Şemaki Evi, Elazığ Harput Bir Havuzbaşı Köşkü, Yozgat Nizamoğlu Evi bu tür duvar resimlerine sahip eserlerden yalnızca birkaçıdır. Özellikle Türk evinin en önemli birçok açıdan değerli özelliği ahşap olmasıdır. Ancak ahşabın korunma açısından güçsüzlüğü devamlılığına engel teşkil etmiştir. Bir süre sonra ilk evler yıpranmadan ve yangından yok olmaya başlamışlardır. Türk evlerinin süslenmesi dini abidelerin süslenmesinden çok farklıdır. Bu daha cana yakındır ve dini abidelerinki kadar ciddi ağırbaşlı değildir. Evlerde en çok süslenen kısımlar tavan dolaplarının kanatları gibi ahşap kısımlardır. Tavanlarda üsluplaşmış bir takım çiçekler kullanılmaktadır. Bu tavanlar genellikle tahtaların bitişme yerlerini örten bir takım çıtalarla küçük kareler halinde bölünmüştür. Genellikle bu çıtalar kırmızıya, zemin de yeşile boyanmıştır. Çoğu zaman tavanın orta kısmı bu çıtalarla altıgen ve sekizgen biçimler meydana getiren geometrik şekiller halinde bölünmüştür. Birgi Çakırağa Konağı, Amacuzade Yalısı, Latifoğlu Konağı, Bebek, Kavafyan Evi gibi pek çok yapı bu estetik dönüşümün ve ahşabın zarafetinin en seçkin örneklerini sunmuştur. Özellikle yabancı mimarların 19. yüzyıl Osmanlı mimarisi üzerinde etkileri yadsınamaz olmuş, saraylardan köşklere, çeşmelere, kışlalara ve hatta camilere, konut yapılarına kadar mimarlık faaliyetlerinin büyük çoğunluğunun yabancı ve gayrimüslim mimarlar tarafından yürütülmüştür. 18. yüzyıl sonlarında yabancı mimarların Osmanlı sanatı ve mimarisi üzerinde ilk etkileri görülmeye başlanmış, özellikle siyasi ilişkiler doğrultusunda Fransa'dan gelen mimarlar yaptıkları projeler ile Osmanlı mimarisi üzerinde büyük etkilere sebep olmuşlardır. Yabancı mimarların 19. yüzyıl üzerindeki baskın karakteri, Melink adındaki sanatçıya Hatice Sultan Sarayı'nın inşasının ve dekorasyonunun bırakılmasıyla başlamıştır. Bu yüzyılda Fransa'dan olduğu gibi İngiltere'den de birçok yabancı mimar ülkemize gelmiştir. Bunlardan biri olan V.J. Smith, İngiliz elçilik binasını yapmıştır. İtalyan bir mimar olan Gaspar Fossetti, 19. yüzyıl son ortalarında Osmanlı mimarisinde diğer baskın canlandırma hareketleri olan Yunan ve Rönesans mimarisi formlarında
resmi özel binalar, konaklar ve köşkler yapmıştır. 19. yüzyıl Osmanlı mimarisine büyük ölçüde etki etmiş diğer bir grup ise Balyan ailesi olmuştur. Balyan ailesi 5 kuşak Osmanlı mimari hareketleri için bulunmuşlar ve batılı canlandırma hareketlerini geleneksel Osmanlı mimarisi ile bağdaştırarak yabancı mimarlardan farklı bir tutum sergilemişlerdir. 19. yüzyılda Osmanlı mimarisine büyük katkı ve sağlayan ve canlandırma hareketlerine geleneksel Osmanlı mimarisiyle birleştiren yabancı mimarlardan biri de Fransız Valory ailesinin İstanbul'daki 3. kuşağının temsilcilerinden Alexander Valory'dir. École des Beaux-Arts'ta okuyan ilk Osmanlılardan, dolayısıyla mektepli ilk mimarlardan biri olan Valory, aldığı ödüllerle birlikte dönemin mimarları arasında ayrı bir yeri olduğu yadsınamaz. Valory, cephelerinin tasarım kurgusu, Beaux-Arts disiplini üzerine oturan antik dönem, Rönesans ve Barok mimarlığı sözlüğünden alınmış biçimlerin mimarın kişisel tutumuyla birleşmesiyle tamamlanmaktadır. Bu dönemde Doğu ile Batı arasında bir köprü rolünü üstlenmiştir. Valory, Avrupa'daki eklektizizm anlayışının geleneksel Osmanlı motifleriyle harmanlayarak imparatorluğa özgü bir sentez yaratmıştır. İstanbul'un Pera ve Galata bölgesinde yükselen Osmanlı Bankası ve Pera Palas gibi eserleri hem modern otelcilik ve bankacılık ihtiyaçlarına cevap vermiş hem de neoklasik ve neo-rönesans unsurları Türk mimari kimliğiyle bütünleştirmiştir. Özellikle Levanten mimarların katkıları ve kültürel etkileşim ile Osmanlı mimarisine yansıdığı görülmektedir. Sonuç olarak 19. yüzyıl Osmanlı mimarlığı geleneksel olanın kaybolduğu bir dönem değildir. Batılı formların yerel ihtiyaçlarla yeniden yorumlandığı, çok kültürlü ve melez bir kimliğin taşlara kazındığı bir dönem olarak tarihe geçmiştir. Osmanlı mimarlığının son dönemine gelelim o zaman. 1900 ile 1930 yılları arasında kapsayan ulusalcı mimarlık dönemi. Gelin bakalım. 20. yüzyılların başlarında Osmanlı İmparatorluğun son dönemleri ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş süreci mimarlıkta önemli kırılmalara sahne olmuştur. Bu dönemde doğan birinci ulusal mimarlık akımı Batı etkilerine karşılık yerli ve milli değerlere yönelme çabasının bir sonucu olarak şekillenmiştir. Akım, özellikle Selçuklu ve klasik Osmanlı mimarisine ait ögeleri çağdaş yapı teknikleriyle bir araya getirerek gelenekselin modernle sentezlendiği yeni bir dil ortaya koymuştur. 19. yüzyıl boyunca batılı mimarlar eliyle uygulanan seçmeci yani eklektisist üsluplara karşı bir tepki olarak doğan bu akım, gücünü Ziya Gökalp'in öncülük ettiği Türkçülük düşüncesinden almıştır. Jön Türkler ve sonrasında İttihat ve Terakki iktidarıyla ivme kazanan bu süreçte mimarlar modernleşme çabalarını reddetmeden köklerini klasik Osmanlı ve Selçuklu dünyasında arayan yeni bir mimari dili inşa etmişlerdi. Osmanlı İmparatorluğu'nun devlet yapısını, kurumların ve binalarını modernleştirme yolundaki çabalarını sürdüren Jön Türklerin 20. yüzyılın başlarında ulusçuluk akımı ile karşılaşması, özellikle bina yapımında 19. yüzyılda hakim olan ve batılı mimarlar eliyle uygulanan eklektisist, revivalist üslup uygulamalarının sonucunda ortaya çıkan yeni mimaride ifadesini bulmuştur. Bu milli üslubunun en güçlü temsilcilerinden biri olan Mimar Kemalettin ve Vedat Tek, eğitimlerini Batı disipliniyle almış olmalarına rağmen tasarımlarında Türk mimari unsurlarını merkeze yerleştirmişlerdir. Vedat Tekin, geleneksel üslubun izlerini taşıyan ve birinci ulusal mimarinin ilk örneği sayılan Sirkeci Büyük Postane binası 1909 yılında yapılmıştır. Yine Vedat Tekin tasarladığı ikinci TBMM binası yani Halk Fırkası Kulübü 1924 yılında Ankara'da
neoklasik üslubun yansımasıdır. Mimar Kemalettin ise 1923 tarihli Harik Zadegan yani tayyare apartmanları ile sadece estetik bir duruş sergilememiş, aynı zamanda Türkiye'nin ilk betonarme toplu konut projesine imza atarak geleneksel formu modern teknikle buluşturmuştur. Cumhuriyet'in ilk yıllarında yabancı mimar ve şehir plancıları ülkeye davet edildiler. Ve bunlardan biri de Mongeri'dir. Sedat Hakkı Eldem, Arif Hikmet Koyunoğlu, Şevki Balmumcu, Macit Rüştü Kural, Hüsnü Tümer gibi Türkiye mimarlık tarihinde önemli yer tutan isimlerin yetişmesinde ve mimarlık anlayışlarının şekillenmesinde önemli rol oynamıştır. Mongeri yalnızca akademik alanda değil, aynı zamanda mesleki pratiğinde de önemli yapıların tasarlanmasında katkı sağlamıştır. Ulusal üslubun korunması ve sürdürülmesinde etkin bir rol oynamıştır. Erken Cumhuriyet döneminde Ankara'da çalışmış ve önemli yapıların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Hatta Mongeri'nin yeni başkent Ankara Cumhuriyet'ten hemen sonra ortaya çıkan çehresinde en çok katkıda bulunan mimar olduğu da ifade edilir. Yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti ilan edilmesinden itibaren artık her şeyden önce milli bir kenttir Ankara. Dönemin öne çıkan mimarları olan Vedat Tek, Mimar Kemalettin ve Mongeri tarafından tasarlanan yapıların çoğunda milli üslubun izlerini görmek mümkündür. Mongeri, Ankara'nın yeni çehresinde şekillendiren Ziraat Bankası binası gibi yapılarla akımın en önemli uygulayıcılarından biri olmuştur. Ayrıca Ankara Palas, Vakıf Oteli, Vedat Tek ve Kemalettin Bey'in tasarladığı bina neoklasik akımın önemli yerli temsilcilerindendir. 1928-30 yıllarında Ankara'da yapılan ikinci vakıf apartmanları kentleşmesinin hissedilmeye başlandığı dönemdir. Birinci ulusal mimarlık akımının mimari karakterini belirleyen en belirgin özellik, yapıların cephelerine yansıyan tarihselci detaylardır. Ön cepheler zengin detaylarla süslenmiş, yan ve arka cephelerde ise sade ve işlevsel bir yaklaşım benimsenmiştir. Yatay taş silmelerle 3 ana kütleye ayrılan cephelerde simetri hakimdir. Katlar arasında farklı pencere formları tercih edilerek düşey bir ritim elde edilmiştir. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden esinlenen sivri kemer, Bursa kemeri ve sepet kulplu kemer gibi formlar özellikle pencere açıklıklarında da birlikte kullanılmış, cephelerde hareket kazandırılmıştır. Üst katlarda yapılan çıkmalar geleneksel Türk evindeki gibi konsollarla desteklenmiş ve bezemelerle zenginleştirilmiştir. Modern betonarme ve çelik yapılar inşa edilse de bunlar sivri kemerler, çini kaplamalar, geniş saçaklar, köşe kuleleri gibi klasik ögelerin altına ustalıkla gizlenmiştir. Özellikle giriş bölümlerinde kullanılan Kütahya çinileri ve eli böğründe denilen geleneksel destek elemanları yapıya anıtsal ve kültürel bir derinlik katar. İç mekan kurgusunda ise genellikle cam bir örtüyle aydınlatılan merkezi holler tercih edilmiş. Bu sayede geleneksel avlu anlayışı çağdaş bir yorumla korunmuştur. Bu dönemde mimarlık sadece estetik ve işlevsellik bir etkinlik değil, aynı zamanda ulusal kimlik oluşturmanın ve ideolojik değerleri yansıtmanın bir aracı olarak kullanılmıştır. Yapılar halkın tarihsel belleğini ve kültürel aidiyetini yansıtacak biçimde tasarlanmış, işlevsellik çoğu zaman ikinci planda kalmıştır. Sanayi Nefise Mektebi gibi kurumlardaki eğitim politikaları sayesinde ulusal üslup kurumsallaşmış, hem yerli hem de yabancı akademisyenler bu anlayışı destekleyerek öğrencileri bu doğrultuda
yönlendirmiştir. Ancak bu görkemli ve ulusalcı dönem 1930'lara doğru yerini daha yalın ve modernist bir anlayışa bırakmaya başlamıştır. Yeni kurulan Cumhuriyet'in başkenti Ankara artık sadece milli değil, aynı zamanda evrensel ve modern bir kent olma idealini taşımaya başlamıştır. Bu kırılmanın en somut örneği Giulio Mongeri'nin geleneksel çizgilerle taşıyan Gazi Köşkü projesinin reddedilip Avusturyalı mimar Clemens Holzmaster'in modernist yaklaşımının tercih edilmesidir. Bu gelişme yalnızca bireysel bir tercih değil, aynı zamanda devletin mimarlık politikalarında yaşanan dönüşümün simgesidir. Bu değişimle birlikte mimari sahneye Ernst Egli ve Holzmeister gibi yabancı uzmanlar hakim olmuş, milli mimarlık bayrağı bir süreliğine yerini uluslararası modernizmin işlevsel çizgilerine devretmiştir. Her ne kadar bu akım 1930 sonrası dönemde ana yönelim olmaktan çıkmış olsa da sonraki yıllarda bazı yapılarda ve restorasyon projelerinde etkileri hissedilmeye devam etmiştir. Hoşça kalın.